Kurtuluş Vapuru belgeselinin ilk bölümünde 2. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'da yaşanan açlığı ve dönemin olumsuzluklarına rağmen Türkiye'nin 50.000 tonluk yardımı Yunan halkına ulaştırmak için yola çıkardığı Kurtuluş Vapuru'nun ilk 5 seferini anlatmıştım. Merhaba, ben Noyan Şen, makine mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. 3 boyutlu animasyonlarla tarihi canlandırmak benim hobim. Hadi başlayalım. 20 Ocak 1942 akşam üzeri Kurtuluş Vapuru 6. seferine çıkar. Gündüzden kalan sert hava gecenin ilerleyen saatlerinde fırtınaya çevirir. Saatlerce karayelden esen sert rüzgar ve kar eşliğinde Marmara'nın dev dalgaları Pruva'yı döver. Gemi rotasından aşağı sürüklenir. Kerteriz alınacak ne fener ne de yıldızlar. Hiçbir görsel işaret yoktur. Tekirdağ önlerinde yapılması gereken Çanakkale Boğazı için rota ayarlamasını dümenci tecrübesine dayanarak yapar. Fakat fırtına seyri yavaşlattığı için Kurtuluş'un konumu yanlış hesaplanır. Bu ayarlama gemiyi Çanakkale Boğazı yerine adım adım sona yaklaştırır. Gemi sabaha karşı saat 3.55'te Marmara'da Saraylar Köyü yakınında Domuzburnu kayalıklarına bindirir. 34 kişilik mürettebat kayıpsız, gözyaşları içinde gemiyi terk ederek karaya çıkar. Kurtuluş Vapuru kendisini bekleyen binlerce Yunanlı'nın umutlarıyla birlikte kayalıklarda parçalanarak saat 9.30'da Marmara Denizi'nin soğuk sularında gözden kaybolur. 1800 tonluk yardım malzemesiyle batan gemi, bugüne kadar 6735 ton yardımı Yunan halkına ulaştırır. Kurtuluş Vapuru'nun battığını haber alan Yunan halkında büyük bir moral çöküşü olur. Adına ağıtlar yakılan Kurtuluş Vapuru, Yunan halkı için gerçekten açlıktan kurtuluştur. Türk hükümeti başka gemiler organize ederek savaşın sonuna kadar Yunan halkına Tunç, Dumlupınar, Konya, Güneysu, Aksu, ayrıca İsveç bandıralı Fenris ve Bardaland ve şu anda isimleri ekrandan akan pek çok gemi, motor ve yelkenliği kiralayarak yardım göndermeye devam eder. Geminin adı ne olursa olsun Yunanlılar her yardım getiren gemiye Kurtuluş Vapuru der. Amerikan hükümeti bu dönemde Yunanistan'a yardım konusunda net bir tavır almaz. The New York Times bu duruma Yunanlılar Alman bombalarından değil açlıktan ölüyorlar başlığıyla dikkat çekmeye çalışır. Dünyanın geri kalanı için Yunanistan'a ihtiyaçlarını ulaştırmak imkansızdır. Almanların bu yardımlara el koyma veya yardım gemilerine saldırma ihtimali varken denemeye gerek bile yoktur. Yunanistan'a 20.000 ton buğday bağışlayan Arjantin, sadece taşıyacak gemi bulamadığı için bu bağışı maalesef gerçekleştiremez. Almanlar dünya kamuoyunu etkilemek için yoğun bir propagandaya girişirler. Almanlara göre Yunanistan'da açlık durumu söz konusu olamaz. Yunan halkının gıda ihtiyacıyla direkt olarak Alman hükümeti ilgileniyordur. Bunun ispatı olarak İsveç'in Halleren, Akka ve Aravanga gemileriyle Akdeniz limanlarından satın aldığı ürünler Yunanistan limanlarında büyük şatafat ve törenle indirilerek dünya kamuoyunu ikna etmeye çalışır. 1943 yılında Amerika Temsilciler Meclisi'nde konuşmasında Minnesota temsilcisi Harold Knudsen, Yunanistan'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını, yardım kampanyalarını tek başına üstlenen Türkiye'nin bu sorunu çözmeye kaynaklarının yetmeyeceğini, acil ek önlemler alınması gerektiğini söyler. Churchill ve Roosevelt'in ağzından çıkacak bir tek kelimenin bile açlık ve yokluğun acı yüzünü ortadan kaldıracağına, Avrupa'daki medeniyetin geleceğinin onların elinde olduklarını belirtir. Bu çağrı karşılığını bulur. Aynı yıl Amerika kıtasında düzenlenen kampanyalar neticesinde toplanan yardımlar 84 Kanada, 7 Arjantin, 3 İsveç gemisiyle toplam 714.000 ton yardım Yunanistan'a ulaştırılır. Ne yazık ki Sakız Adası'nda yardım boşaltan İsveç bandıralı Viril gemisinin İngiliz uçaklarından açılan dost ateşiyle batırılmasıyla batıdan gelen yardım tekrar sona erer ve görev tekrardan Türkiye'ye düşer. Bu aşamada Amerika'da toplanan yardımlara vesile olan ve Türk Kızılayı'nın yardım organizasyonlarını yöneten gazeteci Feridun Demokan'dan bahsetmezsek olmaz. Türkiye'de yardımların toplanmasından Yunanistan'da dağıtılmasına kadar her aşamada çalışmış Demokan, seferlerden 18'ine şahsen katılır. Kurtuluş'un kazasında kurtulanlar arasında olup kaza sonrasında geminin çekilen tek kare fotoğrafı da ona aittir. Feridun Demokan Pire Limanı'na adım attığı andan itibaren Yunan asıllı Alman Gestapo subayı Egon Kondumas bir an bile peşinden ayrılmaz.
Demokan, Atina'daki temasları sırasında belediye başkanı Yorgatos ve şehrin ileri gelenleriyle görüşür. Kısa sürede anlar ki Yunanlılar perişan haldedir ve ülkedeki açlık Türkiye'den gelen yardımla giderilebilecek bir boyutta değildir. Gazeteci Demokan'ın planı bellidir. Başta Atina olmak üzere Yunan şehir ve köylerindeki açlığı yansıtacak fotoğraflarla dünya kamuoyunu harekete geçirmek. Yunanistan'ın tecrübeli foto muhabirlerinden Manol Megalokonomou bu işte en büyük yardımcısıdır. Önemli Yunan gazetecilerine Atina'daki açlık ve sefaleti gösteren pek çok sayıda fotoğraf çektirir. Atinalı gazetecilerin hazırladığı açlık, sefalet ve ölümleri belgeleyen 120 fotoğraflık 2 albüm Feridun Demokan'a ulaşır. Yunanistan'dan hiçbir belgenin çıkmasını istemeyen Gestapo örgütünün Demokan ile şüpheleri iyice artar. Hatta Türkiye'de dahi takip altına alınır. Gemiler Pire limanından ayrılmadan önce didik didik arandığı için bu fotoğrafları saklamak imkansızdır. Feridun Demokan risk alır. Bu fotoğraf albümünün bulunduğu dosyayı saklamak yerine Gestapo subayı Kremer askerlerine gemiyi aratırken onunla likör içtiği masanın üzerine bırakır. Askerler komutanlarının içki içtiği masayı aramazlar. Kremer de hiçbir şeyin farkına varmaz. Demokan tehlikeyi göze alarak İstanbul'a getirdiği 2 albümden birini kendine saklar, diğerini ise İngiliz istihbaratından Albay Gibson'a teslim eder. Gibson resimleri kısa sürede ABD'ye yollar. Birkaç hafta sonra Feridun Demokan 10. sefer için yoldayken fotoğraflar amaçlandığı gibi büyük yankı yaratacak şekilde Amerikan gazetelerinde yayınlanır. 3 Ağustos 1942 tarihli Life dergisinde 2 sayfa Yunanistan'daki kıtlık ve açlığın çarpıcı fotoğraflarına ayrılır. Bunun üzerine ABD'de sinemacı Spiros Kouras başkanlığındaki Greek War Relief Association Yunanistan Savaş Yardım Derneği büyük bir yardım kampanyası düzenler. Bu fotoğrafların da etkisiyle 200 milyon dolar toplanır. 714 bin ton yardım toplanan bu kaynak sayesinde gönderilerek Yunan halkının yaşadığı trajedi hafifletilir. Yunanistan, Feridun Demokan'ın bu cesur çabasını hiç unutmaz. Atina Belediyesi Demokan'a teşekkür etmek için şehrin sembolü olan baykuş kabartmalı madalya ve fahri hemşerilik verir. Savaştan sonra da Yunan kızlaçı kendisine Kızıl Haç nişanı takar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye ekonomisi de tam bir kıtlık içinde olmasına rağmen Yunanistan'a nohut, fasulye, patates, domuz eti, et konservesi, balık, kuru sebze, kuru meyve, un, peynir, yumurta, şeker, bisküvi, fındık, ceviz, zeytin gibi temel besin kaynaklarının yanı sıra çeşitli sağlık malzemelerini insani yardım olarak gönderir. Aynı dönemde yardım vapurlarının dönüşlerinde 1000 kadar Yunan çocuğu İstanbul'a getirmesi planlanır. Bu çocuklar için İstanbul Balta Limanı'nda Damat Ferit Paşa yalısı yurt olarak tahsis edilip değişiklikler ve bakımları yapılsa da Yunan kızlaçı son anda bu projeden vazgeçer. Türkiye 1942 yılından itibaren Ege adalarına da yardım faaliyetlerine başlarken 1943'ten itibaren de yardım gemileriyle Atina ve Selanik gibi büyük metropollere sağlık personeli göndererek yardımlarını çeşitlendirir. Kızılay'ın temin edip İzmir ve Selçuk'ta depoladığı ürünler İngilizlerin organizasyonlarıyla Ege adalarına sevk edilir. Adalara yardım götüren motorlar ya Yunanlılara ait Almanlardan kaçırılmış tekneler ya da Türklere ait balıkçı veya nakliye motorlarıdır. Yardım motorları Alman avcı uçaklarının sürekli saldırı tehdidi altında olduğu için bu seferler genelde gece yapılır. Alman uçaklarına karşı tedbir alınırken İngiliz uçaklarının da birkaç kez yardım motorlarına saldırmaları üzerine İngiliz elçiliğinden bayraklarla işaretlenmiş Türk yardım motorlarına saldırmamaları için teminat istenir. İngilizler ise bu taahhütü Almanların da istifade edebileceği endişesiyle veremeyeceğini belirtirler. İngilizler Yunan adalarına yapılan bu yardım organizasyonlarını da lütuf olarak değerlendirir. Türk tarafı her sevkiyatta İngilizler ürünler bozulacak endişesiyle bir an evvel sevk edelim baskısı yapar. Fakat İngilizler aceleye gerek yok, bozulması da sorun değil, Yunan halkı zaten aç, ürünün kalitesini önemsemez cevabı verir. İşlerine müdahale edilmesinden hoşlanmayan İngilizlerin umursamazlıkları sebebiyle pek çok sevkiyat gecikir ve ürünler bozulur. Türkiye'nin Ege adalarına yaptığı yardım çalışmaları İngiliz Havam Kamerası'nda yapılan toplantılarda takdirle karşılanır. Burada bir konuşma yapan İktisadi Harp Bakanlığı Parlamento Müsteşarı Mr. Foot, son durum hakkında bilgi verip minnettarlığını sunsa da bu durum sevkiyatta görevli olan İngilizlere pek de ilham vermez. Gıda, tıbbi malzeme, ilaç başta olmak üzere bu insani yardım faaliyetleri kadar önemli bir başka yardım girişimi ise Ege ve Akdeniz sahillerinde mülteciler için yaşanmaktadır. Yunanistan'ın Almanya'ya teslim olmasının hemen ardından Türkiye'ye gelecek mültecilerle ilgili Türk hükümeti 14 Mayıs 1941 tarihinde aldığı kararla ilticaların kayıt ve şartlara bağlı kalınmaksızın kabul edilmesi ve bunlar hakkında mülteci muamelesi yapılmasını kanunen kabul eder. Aralarında kadın, çocuk, ihtiyar, asker pek çok kişinin bulunduğu
ve canlarını kurtarabilmek amacıyla panik halinde Türkiye'ye doğru kaçmaya çalışan Yunanlılara kapılarını ardına kadar açan Türkiye, 1941 tarihi başında ilk kez Trakya sınırını aşıp gelen ilk Yunan sığınmacı kafileleriyle karşılaşır. Özellikle Yunanistan anakarasında yaşanan büyük açlık dönemi sonrasında adalardan Türkiye sahillerine yönelik kaçışlar da hız kazanır. Açlık ve işgal tehdidi altında yaşayan bölge halkı, bölgece bulabildikleri her türlü deniz aracıyla Türkiye topraklarına ulaşmaya çalışır. Türkiye aynı duyarlılığı adalardan kaçan Yunan vatandaşlar için de göstermektedir. Aynı dönemde Ayvalık'tan Dikili, Mordoğan, Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum, Datça, Dalaman, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Kaş, Antalya'ya kadar olan bölge, denizi geçip gelen sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalır. İtalyanların Yunanistan işgalinden hemen sonra Yunanlıların bir kısmı açlıktan ölmemek için Türkiye'ye gelirken, vatansever Yunan gençleri Türkiye üzerinden Suriye ve Mısır'a geçip müttefiklerin yanında savaşa katılmak ve vatanı kurtarmak için gelirler. Ne yazık ki hayatta kalmak umuduyla yola çıkan bu insanların hepsi amaçlarına ulaşamaz. Pek çoğu denizde mücadele ederken işgalci Alman ve İtalyan askerlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeder veya Alman savaş uçaklarının saldırılarına maruz kalırlar. Sağ kalanlar o kadar çaresiz vaziyettedir ki Türkiye kıyılarına çıktıklarında kendilerini geri gönderirler korkusuyla bindikleri tekneleri batırır, küreklerini kırar ve böylece güvenli ülke Türkiye'de kalmanın yollarını ararlar. Aynı dönemde İngiltere ve Amerika'nın Almanya'ya düzenlediği hava saldırılarından rahatsız olan Alman aristokrasisine mensup ya da Alman ordusunda üst düzey asker aileleri Yunanistan'a taşınıp varlıklı Yunanlılara ait Almanların el koyduğu lüks köşk ve konaklarda zenginlik ve şatafat içinde rüya gibi bir tatil hayatı yaşarlar. Son bölümde Türkiye'nin Rodos Konsolosluğu'nun bombalanması ve Muğla Milas'a yapılan hava saldırısını izleyip Kurtuluş Vapurunun sürpriz finalini öğreneceğiz. Aksiyon dolu bu son bölümü kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.